Savunmada ortaya çıkarılan yeni nesil silahların kullanım alanları da genişliyor. Kara platformlarından sonra Türk savunma şirketleri bu sefer de deniz platformlarında kullanılacak yerli lazer silahı için kolları sıvadı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine savaş gemilerine denizlerde eşsiz bir savunma gücü sunacak gelişmenin detaylarını ele aldı. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ortaya çıkan gerilim sonrası Türkiye, denizlerdeki gücüne güç katmak için atağa kalktı. Yeni savaş gemileri, denizaltılar ve suda giden insansız araçların ardından şimdi de gelişmiş teknolojilerin deniz araçlarına entegre edilme sürecinin startı verildi. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Deniz Araçları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumdan sürpriz bir bilgi de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Türk Savunma Sanayi Şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde lazer silah sistemi geliştiriyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen lazer silah sisteminin ana yükleniciliğini Meteksan üstlenirken, Aselsan ve TÜBİTAK'ın da projede yer alacağı öğrenildi. Söz konusu silah sisteminin inşa faaliyetlerine yönelik planlamaların devam ettiği vurgulanırken, sistemin TF-2000 hava savunma harbi muhriplerinde kullanılması bekleniyor. TÜBİTAK Bilgem'in hem araçüstü hem de sabit platformlara yönelik Işın isimli yüksek güçlü lazer sistemi projesi bulunuyor. Projeyle hedef takibi yapabilen, yönlendirilmiş 20 kW ve üstü lazer sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. Yüksek güçlü lazer projesi kapsamında geliştirilen 20 kW'lık milli lazer silahıyla 1,5 kilometre mesafedeki hedefler 10 saniye gibi kısa bir sürede tahrip edilebiliyor. Hava savunma lazer sistemi, yüksek güçlü lazer rezonatörü, yüksek lazer gücünü odaklayabilecek adaptif lazer teleskopu, hedef takip sistemi, komuta kontrol sistemi ve alt sistemler gibi bileşenlerden oluşacak. Sistem mevcut kara ve deniz platformlarına entegre şekilde çalışacak. Havadan yere atılan mühimmatla top, havan ve roket tehdidine karşı hedefe gerekli hassasiyette yönelecek sistem, yapacağı takip sonrası uygun menzilde angaje olarak hedefi imha edebiliyor. Yapılan testlerde lazer silahlarının etkinliği de gözler önüne serildi. 500 metre mesafeden lazer silahıyla hedeflenen 22 mm kalınlığa sahip gemi zırhı çeliği delindi. Proje tamamlandığında sistemle 1500 metre mesafede saniyede 20 metre hızla ilerleyen havan mühimmatı temsili bir hedefin 10 saniye içinde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem, önümüzdeki dönemde hava araçlarında ve gemilerde de kullanılabilir hale gelecek. Öte yandan sistem, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tesis, üs ve limanları, sivil tesis ve kritik yapılarla sınır bölgelerini de korumak için kullanılabilecek. TÜBİTAK Bilgem tarafından yürütülen Işın projesinin bir diğer ürünü ise 2019'da envantere giren Türkiye'nin ilk milli lazer silahı Armol olarak biliniyor. Gemi ya da kara araçlarına monte edilebilen, hedef takibi yaparak kilitlenebilen Armol, şüpheli paketlerin imhası için de kullanılabiliyor. Armol, çeliği bile birkaç saniyede eritebiliyor. Silah yüklü dronları havada infilak ettiriyor. Armol'un yanı sıra Türkiye'nin diğer bir lazer silahı ise Aselsan'ın ürettiği lazer savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Aselsan'ın lazer silahı da hem insansız hava araçlarına hem de insansız deniz araçlarına karşı kullanılabilecek. Roketsan'da 2019 yılında ALKA adını verdiği İHA ve SİHA'lara karşı etkili lazer silah sistemi üzerinde çalışıyor. ALKA'nın 4x4 araçlarla taşınabildiği, yapay zeka ile hedef tespiti yapabildiği, sürü İHA saldırılarına karşı kullanılabildiği biliniyor. ALKA 500 metre uzaktan kumanda edilebiliyor ve şüpheli paket türündeki hedefleri imha edebiliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeyle denizlerde klasik mühimmatların yerini enerji silahları alacak. Elektromanyetik top ve lazer silah sistemlerinin ABD ve Çin gibi bazı gelişmiş ülke donanmaları tarafından kullanıldığı biliniyor. Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri çok yakında envantere alınması planlanan savaş gemisi Fırkateynler, yeni tip denizaltılar, suda giden insansız kara araçları ve füzelerle denizlerdeki gücüne güç katacak.